Koç ve yükselen burcu Koç olan kıymetli dostlar, bu haftanın ilk 2 günü aile konuları gündeminizde olacaktır. Aile içindeki yaşantınız, ebeveynleriniz, eviniz, yaşadığınız yer, belki diğer aile bireyleri olabilir. Ve bunun yanı sıra tabii balık burcundan burası etki aldı ve bu hafta da bu etki sürecek. Mesela önemli konularda bazı konuşmalar yapılabilir. Mesela işte aile büyüklerimizle konuşamadığımız, işte gerek saygıdan ötürü, gerek işte kültürel, hani bizim böyle şeylerimiz vardır ya, geleneklerimiz, göreneklerimiz. Bazı şeyleri hani büyüklerimizin sözünü dinleriz ve biz üstüne söz söylemeyiz hani. İşte bunları biraz kırarak sanki aile içindeki dinamikleri değiştirecek görüşmeler yapma olasılıkları olacağını söyleyebilirim. Özellikle pazartesi ve salı günü. Çarşambadan itibaren ise cuma gününe kadar sizin için biraz daha böyle keyifli bir zaman süreci başlayacak. Özellikle genç koçlar, aşk hayatı, ilişkiler burada gündemde olacak. Ve yönetici gezegeniniz Mars hafta boyunca İkizler Burcu'ndaki seyahatini sürdürüyor. Dolayısıyla sizin hareket alanınız, gündemimize gelen konular daha çok yakın çevrenizle ilgili olacak. Muhtemelen kardeşler olabilir. Yeni bir işe başlamak, yeni bir konuyu gündeme getirmek, bir çaba içerisinde olabilirsiniz. Trafikte, araçlarla ilgili konularda en çok gündeminiz aslında burada çalışacak. Fakat hafta ortasında artık Güneş tabii ki hala Başak Burcu'nda ama sanki sağlıkla da ilgili konular özellikle çarşamba günü gündeminize gelebilir. Bir sonuç, bir netice alma olabilir. Mesela bir tahlil sonucu, tedavi vardır, bir beslenme ile ilgili konu vardır, bir fiziksel farklı şeyler vardır. Bunlar yakın çevrenizin de olabilir bu arada, sizin de olabilir. Böyle bir süreç. Cuma günden itibaren Güneş artık Terazi Burcu'na geçiyor ama Ay Başak Burcu'na geçiyor. Tabii ki Merkür'le beraber ve Güneş 7. evinize geçecek ve hafta sonu itibariyle ilişkileriniz hız kazanacak. Önümüzdeki bir ay boyunca sevgili koçlar, ilişkileriniz, evlilikle ilgili konular çok önemli olacak. Ortak iş yapan veya ortak projelere hazırlık aşamasında olan ya da öyle bir niyeti olan koçsanız eğer, önümüzdeki bir ay burası çok güçlü şekilde çalışacak. Not alın lütfen, bekleyin. Özellikle bu ayın 25'i ile Ekim ayının 10'u gibi bunlar daha böyle belirgin olacak hayatınızda. Şimdi cuma günü, cumartesi, pazar gününe kadar Ay Başak Burcu'nda, sağlık, iş hayatı ve buralar aktif. Şimdi Venüs ve Uranüs'ün bir üçgeni gerçekleşecek evet bu hafta ve sizin para hanenizde ve iş hanenizde. Yani sürpriz bir iş, bir işe kabul edilmek. Onun yanı sıra mesela ilişkinizle ilgili, bu mesela eşi ya da partneri olan bir koç için, onlar için de geçerli olabilir. Mesela eşinin bir işe girmesi veya eşinin sağlığı ile ilgili güzel bir gelişme veya bir tedavi sürecinin başlaması. Yani cuma günü itibariyle bu konular da gündemimize geçmeye başlayacak. Tabii ki Merkür de buraya geçtiği için şunu da söyleyebilirim. Aslında mesela mevcut çalışan bir mesela koçsanız, günlük hayatınız, çalıştığınız yer, birlikte çalıştığınız insanlar, orada bazı düzenlemeler olabilir. Onun yanı sıra yarım kalmış bazı tedaviler mesela yine hayatınızda yer tutabilir. Bir de balık dolunayı tam 12. evinizde olduğu için bu hafta sonundan itibaren hani Merkür'ün buraya hareketlilik kazandırmasıyla ve tabii ayın da oraya geçmesiyle bazı şeyler duyabilir. Bazı duyduğunuz konular, işte sözler, işle ilgili olur, özel hayatınızla ilgili olur. Bunlar sizi biraz şaşırtabilir bu arada. Ve bu duyacaklarınızla ilgili de bazı kararlar alabilirsiniz. Genel olarak Uranüs'ün Venüs'le olan etkisi maddi anlamda da güçlendirebilir. Beklediğiniz bir para anlamında da mesela karşınıza çıkabilir. Ve bugün, bu hafta mesela iş daha güçlü gözüküyor. Kariyerle ilgili önemli gelişmeler de olabilir. Çünkü bu hafta Güneş ve Plüto arasında bir üçgen açı oluşuyor. Plüto sizin kariyer evinizden geçtiği için tabii Güneş de günlük hayatınız, işiniz, sağlığınız, bu alanda bazı mesela terfi olabilir, rütbenizde değişiklik olabilir.
yeni bir aşama gelebilir hayatına. Bu güçlü bir açıdır ve sizi destekliyor. Dikkat edilmesi gereken açımız ise bu hafta Venüs'ün Neptün'le hafta sonunda bir karşıtlığı var. Bu da yine günlük hayatınız, işte beslenme ile ilgili konularda olabilir. Herhangi bir konuda yanıltıcı bilgiler gelebilir. Oralara dikkat edin lütfen. Hani Venüs, Neptün ilişkiler için de biraz zorlayıcı olabilir. Mesela aslı olmayan haberler duyabilirsiniz. Duyduklarınız doğru olmayabilir. Bakın biraz önce söyledim, bazı haberler duyacaksınız ama doğruluğundan emin olmadan inanmayın lütfen. Değerli koçlar, mutlu haftalar diliyorum. Boğa ve yükselen burcu Boğa olan arkadaşlar, bu hafta özellikle haftanın ilk 2 günü bazı girişimlerde bulunabilirsiniz. Teknolojiyle ilgili konularda olabilir bunlar. Bazı yazılı sözlü anlaşmalar, iş başvuruları, ticari anlamdaki girişimler, bunlar güçlü şekilde çalışacak hayatınızda pazartesi ve salı günü. Bir de yakın çevrenizdeki ilişkiler gündeminiz olacak. Muhtemelen belki bir ailevi konu olabilir. Bir aile içindeki dönen bir konuyu konuşmak, orada bazı fikirlerini beyan etmek için de uygun olabilir. Ve bu hafta Uranüs ve Venüs arasında oluşacak bu üçgen açı tabii ki toprak grubu olduğunuz için sizi etkiliyor. Bilhassa 18 derecelerde bir yükselene veya bir güneşe sahip bir boğaysanız mutlaka bu üçgenden olumlu etki alacaksınız. Çünkü ani aşklar getirebilir. Aniden bir geçmişte yaşadığınız bir ilişkiden geri dönüş olabilir. Efendim çocuk sürprizleri olabilir, mesela ani bebek heyecanları yaşayacak olanlarımız olabilir. Efendim ilişkisinde bir adım öteye giden bir evlenme teklifi alan bir boğa olabilirsiniz. Ve onun yanı sıra da para kazanabilirsiniz. Burada Venüs olduğu için finansal konuları da tabii ki tetikliyor. Dolayısıyla bu haftanın ilk yarısı burası çalışacak sevgili boğalar. Evet, çarşamba gününden itibaren ise artık Ay Aslan Burcu'na geçecek bu arada Cuma gününe kadar, Cuma sabahına kadar. Biraz aile içi konularınıza, yaşadığınız yeri ilgilendiren alanlara mesela ilerleyebilir, yoğunlaşabilirsiniz. Bazı misafirler ağırlayabilirsiniz bu arada. Çünkü Güneş, evet Güneş şu anda Başak'ta ama Cuma günden itibaren artık Terazi Burcu'na geçecek. Dolayısıyla bazı gidip gelmeler olabilir, böyle bazı trafiği hızlandıracak hayatınıza çünkü. Cuma günden itibaren Güneş Terazi'ye geçiyor. Retro Merkür de Başak Burcu'na geçiyor. Dolayısıyla bu ilişkiler dediğimiz alanınızı çok hızlandıracaktır. Evet, geçmiş ilişkiler Merkür Retro döneminde geri gelir. Bazı kayıplar getirebilir mesela. Çünkü hani Başak Burcu'ndaki Merkür Retrosu size olumlu etkiler taşıyacağını düşünüyorum. Cuma günden itibaren 5 Ekim'e kadar sürecek bu etki ve bu hafta sonu itibariyle de oldukça hareketli, renkli, keyifli, aslında böyle gururunuzun okşanacağı bir hafta sonu olabilir. Dediğim gibi çocuklarla ilgili de çok güzel, sürpriz, mutlu edici gelişmeler getirebilir. Ve tabii Güneş Cuma günden itibaren artık Terazi Burcu'na geçecek. Güneşin Terazi Burcu'na geçmesi de önümüzdeki bir ay boyunca hayatınızda sağlıkla ilgili alanlarınızı parlatacak. Çalışma koşullarınızı parlatacak. Yani çalışıyorsanız eğer. Ve tabii 6. ev günlük rutinlerdir. Ve günlük rutinlerinizi bir yoluna koymak, düzenlemeler yapmak o anlamda. Mesela Venüs'ün de tabii Başak Burcu'nda olmasıyla birlikte o düzenlemeler mesela ilişkilerinizde de olabilir. Bir yönetici gezegeniniz Venüs Başak'ta, bu alanda da olumlu yansıyor. Yani güzel etkiler veriyor. Mesela uzun süredir beklediğiniz haberleri getirebilir. Sevdiğiniz bir hobiniz varsa, bir sanat dalıyla ilgileniyorsanız veya böyle bir yeteneğiniz varsa bunları ortaya çıkartmak için de güzel bir süreç olacak. Ve aynı zamanda da tabii Güneş'in bu yerleşimiyle, ki Güneş şu an Terazi Burcu'nda, hani Venüs sizin yönetici gezegeniniz, kesinlikle iş hayatı ile ilgili de çalışmalarınız, hazırlıklarınız olabilir. Bir proje içerisinde olabilirsiniz. Mesela yeni bir işe dahil olabilirsiniz. Yeni bir projeye dahil olabilirsiniz. Bunlarla ilgili bence size fırsatlar verecektir. Kendinizi göstermek, kendinizi ortaya koymak için değerli boğalar. Evet, güzel, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de.
İkizler ve yükselen burcu ikizler olan dostlar, mutlu haftalar diliyorum. Mars hala bu haftada ikizler burcunda, tabii ki sizin burcunuzda oldukça aktif, enerjik, hızlı bir haftada olacağız. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür retrosu Cuma gününe kadar Terazi burcunda, dolayısıyla çocuklarınızla, ilişkilerinizle, yatırımlarınızla ilgili gündemleri oluşturacak ve hafta sonu, yani Cuma günden itibaren ise artık Merkür retrosu sizi direkt ilgilendiriyor ve Başak burcuna geçecek. Bu da demek ki biraz aile içindeki konularla ilgilenmenizi gerektirecek. Mesela aile içinde yaşayanlar, işte kardeşleriniz olabilir, onların ilişkileri, onların sağlık durumu, işte veya onların ihtiyaçları, aklınıza ne gelirse onların gündemleri hayatınızda yer tutacak. Bunun için biraz enerji harcayacaksınız. Ve bu haftanın ilk 2 günü öncelikle harcamalar, biraz para sanki cebinizden çıkabilir bazı ihtiyaçları gidermek için. Ve aynı zamanda da tabii ki dolunay, hani balık dolunayı kariyer evinizde gerçekleştiği için yine bu haftanın ilk 2 günü burayı çalıştıracak ve bence gelirlerde de bir artış olabilir, bir kazanç olabilir, yaptığınız işlerde bir ilerleme olabilir veya ikinci bir iş yapıyorsunuz, mesela ikinci bir kazanç kapısı açtınız. Bu alanda da pazartesi ve salı günü burası çalışacak sevgili ikizler. Şimdi Merkür'ün retro olması elbette ki daha 5 Ekim'e kadar bu arada sürecek. Bu geçmiş konuları biraz gündemimize taşırken sizi biraz yorabilir açıkçası. Biraz başınızı ağrıtabilir. Bazı şeylere çözüm bulmak zorunda olabilirsiniz. Yani sizi ilgilendirmese bile aile içi meselelerde olacaktır bunlar. Şimdi çarşamba günden itibaren ise zaten kardeşleriniz, yakın çevreniz gündemimiz olacak Cuma gününe kadar. Ve bu alandaki gelişmeler, çünkü zaten Güneş bu anlamda hala Başak Burcu'nda Cuma günü, çünkü teraziye geçecek. Aile içindeki harcamalar olsun, gelir gider dengesi olsun, bazı mal paylaşımları, para paylaşımları veya mesela ebeveynlerin sağlık sorunları ya da onlarla ilgili diğer konular diyelim. Ya da evinizi belki değiştireceksiniz. Orada bazı ihtiyaç listeleri yapabilirsiniz. Böyle bir gündem oluşacak. Cuma gününden itibaren ise ay artık Başak Burcu'na geçiyor. Zaten kendi eviniz, kendi aileniz daha çok gündeminizde olacak. Yaşadığınız yeri ilgilendiren konularda bir takım yenilikler yapabilirsiniz. Dolunay çünkü tam karşı alanınızda oldu. Ev veya işle ilgili önemli adımlar atılabilir açıkçası Cuma günü. Zaten tam bu alanda Cuma günü Güneş ve Merkür 0 derece Terazi burcunda kavuşacak. Bu da sizin tam yani sınırdaysa, mesela 0 derece bir 5. ev girişiniz varsa veya 0 derecelerde bir yerleşiminiz varsa, mesela hava gruplarında Terazi, ikizler de olabilir veya sizin yükseleniz bu derecedeyse, bu kavuşum sizin için çok önemli olacak. Çünkü Merkür retro ve hani 0 derecede geriliyor artık Merkür Başak'a doğru geçerken. Hani Güneş'le bir araya gelmesi yani olanaksız gibi, çözümsüz gibi görünen bazı konulara sizin müdahalenizle, düşüncelerinizle diyelim, isteğinizle birlikte ciddi çözümler getirebilirsiniz. Bunlar finansla ilgili. Mesela çocuğunuzun okulu olabilir. Mesela taşınacaksınız, onun okulu değişecek. Veya ona bir yer arıyorsunuz. Ya da genç bir ikizlerseniz aşk hayatınızda bir anahtardır. Bu bir kilidi açabilirsiniz. Mesela geçmişte bıraktığınız bir ilişkiyi tekrar aktifleştirebilirsiniz. Sorunlarınızı çözebilirsiniz. Eğer doğum haritanız izin veriyorsa tabii ki. Pazar günü akşam saatlerine kadar da ayımızın Pazar günü akşam saatlerine kadar ay Başak Burcu'nda ilerlemesini sürdürecek. Pazar akşamı saat 19.42'den itibaren ay da Terazi Burcu'na geçecek. Ve tabii ki bir yeni ay evresi, artık ayın fazı çünkü küçülüyor. Hafta sonu sonuçlanmalara yakın bir hafta sonu olacak. Geçen haftadan beri gündeminize gelen konuları bir çözüme ulaştırabilirsiniz açıkçası. Sevgili ikizler, şunu da hatırlatalım. Bu hafta Plüto ve Güneş arasında bir olumlu etkileşim var. Pazartesi günü bu arada kesinleşiyor. Bu da
bir maddi anlamda bir getirisini maddi konularda, mesela paylaşılan kaynaklar, işte bazı satışa sunduğunuz veya işte satılmasını beklediğiniz, devretmeyi beklediğiniz, bu anlamda devlet veya böyle resmi yerlerle olan işlerinizi de aktifleştirecektir. Olumlu yansıyor çünkü. Plüto bu arada 8. evinizde. Güneşin de tam böyle teraziye geçmeden önceki hemen son açısı olacak zaten. Önemli olabilir. Pazartesi, salı güçlü bir denge var burada. Maddi anlamda kazanç da getirir. Ve ödemelerle ilgili konular, mesela finansal, banka, kredi vesaire, evinizin ipoteği var diyelim ki, ya da ödenmesi gereken bir borç var. Burada güçlü bir etki verecek ve bazı şeyleri çok daha kolay halledebileceğinizi söyleyebilirim. Evet, sağlıklı, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar, mutlu bir hafta diliyorum. Evet, bu hafta balık dolunayı yaşadık biliyorsunuz geçen hafta ve onun etkileri hafta sonuna kadar sürecek. Ve size olumlu desteği oldu, güzel desteği oldu ve pazartesi ve salıda önemli destekler alıyorsunuz gökyüzünden. Mesela seyahat, yolculuklar olabilir. Bazı eğitimle ilgili konularda beklediğiniz bazı desteği görebilirsiniz. Ay hem burcunuzda hem de mesela pazartesi ve salı günü Güneş, Plüto, Venüs, Uranüs üçgeni var. Bu her anlamda girişimlerinize, başlangıçlarınıza, niyet ettiğiniz konularda sizi gerçekten çok destekliyor. Şöyle de söyleyebilirim. Mesela sosyal çevrenizin ummadığınız bir desteğini de alabilirsiniz. Şanslı görünüyorsunuz aslında haftanın ilk 2 günü. Eğer ortaklı bir işiniz varsa veya evliyseniz ya da bir hayat arkadaşınız var, bir partneriniz var diyelim ki, onun hayatını veya onunla ilgili konuları ya da birlikte bir şeyler paylaştığınız insanlarla da güzel bence ilerlemeler kaydedeceksiniz pazartesi ve salı günü. Ve bu hafta çarşamba günden itibaren maddi kaynaklarınız, kazançlarınız gündeme gelecek. Cuma'nın ilk saatlerine kadar Ay Aslan burcunda. Tabi burada şöyle bir şey olabilir, mesela Jüpiter'den de etki alacak. Çarşamba ve Perşembe günü hani Ay burada derece olarak eğer haritanız uyum sağlıyorsa, mesela para kazanma, terfi, işle ilgili güzel bir gelişme, yeni bir iş anlaşması. Bu arada ticari konuları da çalıştırabilirsiniz bu hafta. Gayet de verimli olacaktır. Ve Cuma günden itibaren, şimdi retro Merkür terazi burcunda ilerliyordu. Sizin 4. evinizde. Bu biraz ailevi konuları sanki tekrarladı. Hayatınıza geri getirdi. Cuma günden itibaren burası Başak Burcu'na kayıyor. Dolayısıyla bu girişimleriniz dediğim alan, mesela bu yakın çevrenizle ilgili konuları da aktifleştirecektir. Öncesi olan bazı niyetlendiğiniz ama fırsat bulamadığınız herhangi bir konuda yeni bir girişim olabilir. Bir mesela konuda bir danışmanlık alabilirsiniz. Biraz daha eğitimle ilgili konular, yani bilgiye dayalı konular daha çok gündeminizde olacak. Tabii bu arada Güneş de Cuma günü Terazi burcuna geçecek ve bir ay boyunca şu an sizi zorlayan, hani ailevi konular diyelim, işte ebeveynler de olabilir bunlar, yaşadığınız yeri ilgilendiren konularda bir ay boyunca Güneş burayı parlatacak. Cuma günden itibaren ve buradaki sorunlarınızı çözmek, oralarda daha keyifli bir süreci aktifleştirmek veya mesela aileyle ilgili veya evle ilgili bir takım sıkıntılarınız ya da çözülmeyi bekleyen problemleriniz varsa, işte Cuma günden itibaren burası da aktifleşmeye başlayacak ve size çareler getirecek. Evet, Venüs de yine Başak Burcu'nda devam ediyor ve 3. eviniz tabii Merkür'ün de oraya geçmesiyle Cuma'dan itibaren daha da bir güçleniyor. Yeniliklere çok açıksınız bu hafta. Bilgiye çok açıksınız. Yeni girişimler, başlangıçlar, anlaşmalar yapacağınız bir hafta olma ihtimali çok yüksek. Ve tabii Merkür'ün retrosu da buraya katkı da sağlayacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Cuma günden itibaren ise artık Ay da buraya geçiyor. Tabii burada ciddi bir Başak stelyumu oluşuyor. Ciddi bir detaylı böyle inceleme sanki başlatıyorsunuz. Günlük hayatınızın içinde olabilir.
Mesela yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde de bunu yapabilirsiniz. Hafta sonu boyunca burası çok güçlü. Pazar akşamına kadar ta ki bu etkiler sürecek. Şimdi hafta sonu Venüs Neptün karşıtlığı burada söz konusu olacak. Evet, bilgiyle ilgili konular, kadınlarla ilgili konular, sevdiğiniz insanlar olabilir. Bunlar hakkında bir takım yanıltıcı durumlar olabilir. Mesela yanıltıcı bilgiler diyebilirsiniz. Hatalara düşebilirsiniz açıkçası. Hani Neptün biraz dikkat dağıtacaktır. Biraz dikkat etmekte fayda var. Direkt etki almıyorsunuz fakat yine de 3. ev hani başlangıçları temsil eder. Özellikle çok önemli bir başlangıç yapacaksanız tabii ki Merkür'ün retrosu burada sürüyor. Mesela bir araç almaya kalkacaksınız veya işte telefon, cep telefonu değiştirme, alma, ama tabii hadi telefon, haberleşme cihazı, tabii onlar da ucuz elektronikler değil ama hani daha büyük mesela yatırımlar için Merkür retrosunun lütfen bitmesini bekleyin. Nacizane tavsiyem 5 Ekim'den sonra evet araştırın, altyapısını hazırlayın, bir şeyleri bilin ama önemli imzalar atmamanızı tavsiye ederim eğer doğum haritanız izin vermiyorsa. Tabii Mars da bu arada 12. evinizde hareket ediyor. Biraz gizli konuları, arka plandaki konuları aktifleştiriyor. Zihniniz aslında başka yerde ama sanki mücadeleniz başka bir yerde gibi gözüküyor. Değerli bir şeyleri gizlemek veya gizli bir şeyleri öğrenmeye çalışmak veya böyle bir şeyler araştırılıyor, oraya katkı sunmaya çalışıyorsunuz, geçmişi araştırıyorsunuz. Hani buna bağlı ya da buna benzer gündemlerinizde olacaktır. Dediğim gibi Merkür'ün retrosu bitmeden herhangi bir karara varmayın. Çünkü hafta sonu Venüs'ün Neptün'e de karşıtlığı var. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir sevgili yengeçler. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlar mutlu bir hafta diliyorum. Evet, bu hafta balık dolunayı yaşadık biliyorsunuz geçen hafta ve onun etkileri hafta sonuna kadar sürecek. Ve size olumlu desteği oldu, güzel desteği oldu ve pazartesi ve salıda önemli destekler alıyorsunuz gökyüzünden. Mesela seyahat, yolculuklar olabilir. Bazı eğitimle ilgili konularda beklediğiniz bazı desteği görebilirsiniz. Ay hem burcunuzda hem de mesela pazartesi ve salı günü Güneş, Plüto, Venüs, Uranüs üçgeni var. Bu her anlamda girişimlerinize, başlangıçlarınıza, niyet ettiğiniz konularda sizi gerçekten çok destekliyor. Şöyle de söyleyebilirim. Mesela sosyal çevrenizin ummadığınız bir desteğini de alabilirsiniz. Şanslı görünüyorsunuz aslında haftanın ilk 2 günü. Eğer ortaklı bir işiniz varsa veya evliyseniz ya da bir hayat arkadaşınız var, bir partneriniz var diyelim ki, onun hayatını veya onunla ilgili konuları ya da birlikte bir şeyler paylaştığınız insanlarla da güzel bence ilerlemeler kaydedeceksiniz pazartesi ve salı günü. Ve bu hafta çarşamba günden itibaren maddi kaynaklarınız, kazançlarınız gündeme gelecek. Cuma'nın ilk saatlerine kadar Ay Aslan Burcu'nda. Tabi burada şöyle bir şey olabilir. Mesela Jüpiter'den de etki alacak. Çarşamba ve Perşembe günü hani Ay burada derece olarak eğer haritanız uyum sağlıyorsa mesela para kazanma, terfi, işle ilgili güzel bir gelişme, yeni bir iş anlaşması. Bu arada ticari konuları da çalıştırabilirsiniz bu hafta. Gayet de verimli olacaktır. Ve Cuma günden itibaren şimdi retro Merkür Terazi burcunda ilerliyordu. Sizin 4. evinizde. Bu biraz ailevi konuları sanki tekrarladı. Hayatınıza geri getirdi. Cuma günden itibaren burası Başak Burcu'na kayıyor. Dolayısıyla bu girişimleriniz dediğim alan mesela bu yakın çevrenizle ilgili konuları da aktifleştirecektir. Öncesi olan bazı niyetlendiğiniz ama fırsat bulamadığınız herhangi bir konuda yeni bir girişim olabilir. Bir mesela konuda bir danışmanlık alabilirsiniz. Biraz daha eğitimle ilgili konu, yani bilgiye dayalı konular daha çok gündeminizde olacak. Tabii bu arada Güneş de Cuma günü Terazi burcuna geçecek ve bir ay boyunca şu an sizi zorlayan hani ailevi konular diyelim, işte ebeveynler de olabilir bunlar, yaşadığınız yeri ilgilendiren konularda
Bir ay boyunca güneş burayı parlatacak. Cuma günden itibaren ve buradaki sorunlarınızı çözmek, oralarda daha keyifli bir süreci aktifleştirmek veya mesela aileyle ilgili veya evle ilgili bir takım sıkıntılarınız ya da çözülmeyi bekleyen problemleriniz varsa işte Cuma günden itibaren burası da aktifleşmeye başlayacak ve size çareler getirecek. Evet, Venüs de yine Başak Burcu'nda devam ediyor ve 3. eviniz tabii Merkür'ün de oraya geçmesiyle Cuma'dan itibaren daha da bir güçleniyor. Yeniliklere çok açıksınız bu hafta. Bilgiye çok açıksınız. Yeni girişimler, başlangıçlar, anlaşmalar yapacağınız bir hafta olma ihtimali çok yüksek. Ve tabii Merkür'ün retrosu da buraya katkı da sağlayacağını söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar Cuma günden itibaren ise artık Ay da buraya geçiyor. Tabii burada ciddi bir Başak stelyumu oluşuyor. Ciddi bir detaylı böyle inceleme sanki başlatıyorsunuz. Günlük hayatınızın içinde olabilir. Mesela yakın çevrenizle olan ilişkilerinizde de bunu yapabilirsiniz. Hafta sonu boyunca burası çok güçlü. Pazar akşamına kadar ta ki bu etkiler sürecek. Şimdi hafta sonu Venüs-Neptün karşıtlığı burada söz konusu olacak. Evet, bilgiyle ilgili konular, kadınlarla ilgili konular, sevdiğiniz insanlar olabilir. Bunlar hakkında bir takım yanıltıcı durumlar olabilir. Mesela yanıltıcı bilgiler diyebilirsiniz. Hatalara düşebilirsiniz açıkçası. Hani Neptün biraz dikkat dağıtacaktır. Biraz dikkat etmekte fayda var. Direkt etki almıyorsunuz fakat yine de 3. ev hani başlangıçları temsil eder. Özellikle çok önemli bir başlangıç yapacaksanız tabii ki Merkür'ün retrosu burada sürüyor. Mesela bir araç almaya kalkacaksınız veya işte cep telefonu değiştirme alma ama tabii hadi telefon haberleşme cihazı tabii onlar da ucuz elektronikler değil ama hani daha büyük mesela yatırımlar için Merkür retrosunun lütfen bitmesini bekleyin. Nacizane tavsiyem 5 Ekim'den sonra evet araştırın, altyapısını hazırlayın, bir şeyleri bilin ama önemli imzalar atmamanızı tavsiye ederim eğer doğum haritanız izin vermiyorsa. Tabii Mars da bu arada 12. evinizde hareket ediyor. Biraz gizli konuları, arka plandaki konuları aktifleştiriyor. Zihniniz aslında başka yerde ama sanki mücadeleniz başka bir yerde gibi gözüküyor. Değerli bir şeyleri gizlemek veya gizli bir şeyleri öğrenmeye çalışmak veya böyle bir şeyler araştırılıyor, oraya katkı sunmaya çalışıyorsunuz, geçmişi araştırıyorsunuz. Hani buna bağlı ya da buna benzer gündemlerinizde olacaktır. Dediğim gibi Merkür'ün retrosu bitmeden herhangi bir karara varmayın. Çünkü hafta sonu Venüs'ün Neptün'e de karşıtlığı var. Hiçbir şey göründüğü gibi olmayabilir sevgili yengeçler. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Aslan ve yükselen burcu aslan olan dostlar, mutlu bir hafta diliyorum. Evet, bu hafta haftanın ilk 2 günü biraz demoralize olabilir. İçe kapanık olabilirsiniz. Hani moralman böyle gereksiz bir evham, vesvese olur ya hani bunlara kapılabilirsiniz. Çünkü ay buralarda gezecek birazcık bu alanı daha fazla tetikliyor. Hani günlük hayatınız, sağlıkla ilgili konular, bazı şeyleri düşünmek. Tabii Merkür Terazi burcunda mesela sevdiğiniz insanlarla bir takım sorunlar yaşadıysanız veya bir şeye başlayacaksınız ama ya da girişim yapacaksınız, karar veremiyorsunuz gibi konular gündeminizde olacak. Bu arada bunun içinde tabii ki hani Venüs para evinizde olduğu için mesela bir şeyi almaya niyetlendiniz. Eliniz gidiyor ama bir türlü karar veremiyorsunuz gibi de hani bu 2 gün böyle olacaktır. Çarşamba günden itibaren ise biraz daha her şeyin ortaya çıkmaya, olgunlaşmaya, böyle netleşmeye, görünür olmaya başladığı bir gün olacak. Cuma sabahına kadar ay burcunuzda çünkü ilerliyor. Mesela parayla ilgili çözmeniz gereken bazı konularda gerçekten sürpriz gelişmeler yaşayacaksınız. Uranüs'ün çünkü burayla bir etkileşimi var. Venüs ve Güneş şu an hala para evinizde. Kariyer alanınızdan, iş hayatınızdan veya sizden statü olarak olgun, büyük insanlardan veya mesela bir kendi işinizi yapan bir aslansanız burada hızlıca bir para dönüşü, ani bir para gelişi bekleyebilirsiniz. Bu
yakın çevrenize verdiğiniz bir borç da olabilir. Uzun zamandır mesela beklediğiniz ya da özellikle Cuma günü daha aktif bu arada. Bu para sirkülasyonu Cuma'dan sonra daha hızlanacak. Yani bu burada bitmeyecek. Çünkü Merkür Retrosu da orada. Bu arada bazı borçlar istenebilir sizden. Para talep edilebilir. Hani kim edebilir, nereden edebilir? Mesela şöyle baktığım zaman evet, yakın çevrenizdeki insanlar yine burada maddi konularda bir takım dengelerini kurmak için sizden destek isteyebilirler. Tabii bu desteği siz de talep edebilirsiniz. Edin, hiçbir sakıncası yok. Mutlaka hani bir talebimiz varsa dile getirmeliyiz, söylemeliyiz, istemeliyiz her zaman. Bunu da unutmamak gerekiyor. Yani beklemekle bir yere varılmaz çünkü. Zaman kaybetmiş olursunuz sadece. Evet, Cuma günden itibaren. Şimdi artık Merkür Retrosu Başak Burcu'na, para hanenize geçiyor. Ve Güneş de artık Terazi Burcu'nda. Güneş bir ay boyunca burada. Şu an mevcut konular gündeminizde mesela ne? Diyelim kardeşinizle bir sorununuz var. Ondan sonra onu çözmeye çalışıyorsunuz. Bunları çözüm getirecek, sonuçlanmalar getirecek bir gündem oluşacak. Mesela bir seyahat, bir araç alımı, bir araç satımı, ondan sonra yeni bir işe başlanmak, bir yola gitmek. Mesela bu biraz daha hani dijital konularla ilgilenmek, eğitim özellikle. Mesela bir eğitim almak isteyen bir aslansanız böyle bir eğitim de doğacak. Cuma günden sonra daha belirgin olacaktır bu bahsettiğim konular. Tabii burada bir takım hani karşılıklar, bedeller ödenebilir. Hani bir masraf daha doğrusu olma olasılığı var. Evet, hafta sonuna geldiğimizde ise artık ay pazar gününe kadar bu arada Başak Burcu'nda ay. Ve sizin bu haftanın tüm aslında Cuma gününden hafta sonuna kadar olan kısmı daha çok gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız. Mesela bir tatil planı yapıyor olabilirsiniz sevgili aslanlar. Zaten bir tatile çıkacaklar. Yükselen burcu aslan olanlar. Bir seyahatleri var, bir yolculukları var. Onların planlamalarını, bütçe planlamalarını yapacaksınız. Ve aynı zamanda şimdi bu haftanın sonunda bir Venüs'ün Neptün'de de karşıtlığı var. Bu da yine maddi konularda, yani sizin o alanınızda gerçekleşiyor. Şimdi Neptün bazı şeyleri gözden kaçırmanıza neden olabilir. Unutulan ödemeler aksayabilir, işte tarihler değişir, bir anda karşınıza çıkar, hani biraz sizi sıkıntıya sokar. Bazı şeyleri atlayabiliriz. İnsan hali tabii, olabilir bu. Fakat unutulmuş böyle bazı paralar, borçlar, ödeme, işte faturalar gibi konular da gündeminize gelebilir. Bir harcama söz konusu olabilir ama harcama yaparken, para alıp verirken lütfen dikkatli olun. Çünkü Neptün, Venüs karşıtlığı burada dalgınlık yaratabilir, kayıp da getirebilen, ufak da olsa bir kaybı da uğratabilir açıkçası. Buraya özen göstermekte fayda var. Sanki sosyal çevrenizin daha çok etkisindesiniz. Arkadaşlarınız, görüştüğünüz insanlar, toplum içindeki görünürlüğünüz mesela özellikle çarşamba, perşembe çok daha belirgin olacaktır. Burada bazı mücadeleler veriyor olabilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla bazı kırgınlıklar yaşadıysanız bunları telafi etmek için de aslında kullanabileceğiniz bir güzel bir zaman dilimi. Ve aynı zamanda bu hafta Güneş-Plüto üçgeni de yine maddi konularda, iş hayatınızla ilgili veya bazı sağlıkla ilgili beklediğiniz gelişmelerde, evcil hayvanlarınız varsa onların mesela sağlığı ya da günlük hayatı vesaire tedavileri olabilir. Beslenme ile ilgili konu. Bunlar da olumlu şekilde etki alacak. Sevgili aslanlar, tabii ki yönetici gezegeniniz Güneş. Yani Güneş olunca Güneş artık terazide parlayacak ve siz kendinizi bu yakın çevre ilişkilerinizi düzeltmek, orada bir şeyleri halletmek, eğitimdir, bazı sonuçlanmalar bekliyorsanız ya da bir alışveriş yapmak, bir para harcamak istiyorsanız işte bu bir ayı iyi değerlendirin sevgili aslanlar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Başak ve yükselen burcu Başak olan dostlar, merhabalar, hoş geldiniz. Evet, bu hafta yönetici gezegeniniz Merkür Terazi burcundaki retrosunu hala sürdürüyor. Tabii ki etkileniyorsunuz. En çok da siz etkileniyorsunuz yani ikizler burçlarıyla birlikte. Ve Cuma gününe kadar terazi de sürdürecek. Bu arada
Tabii ki para hanenizde geçiyor. Kazançlarınız, unutulmuş ödemeler veya alınması gereken mesela alacaklarınız vardır, borçları vardır size birilerinin veya iş anlaşmalarından dolayı. Bunlar bu hafta gelebilir Cuma gününe kadar. Cuma günden itibaren ise artık Merkür Retrosu burcunuza yani Başak Burcu'na geçecek. Ve tabii ki Güneş bu arada Terazi Burcu'na geçiyor. İşte burada parayla ilgili çözülmesi gereken beklentileriniz neyse o alanda Cuma gününden itibaren önümüzdeki bir ay bekleyebilirsiniz sevgili Başaklar. Burada önemli gelişmeler olacaktır. Bilhassa bir yatırım için para gerekiyorsa mesela. Mesela bir işe girişeceksiniz, bir iş yeri açacaksınız veya bir işe ortak olacaksınız. Bunların hepsi muhtemel. Veya evleniyorsunuz, bir yuva kuruyorsunuz, bunun için para lazım. İşte bunlar artık bu ay yoluna gireceğini söyleyebilirim. Hani bir ay boyunca Cuma günden itibaren. Şimdi bu haftanın ilk 2 günü. Ay 11. evinizde burada sosyal çevrenizden alacağınız bazı haberler, destekler gözüküyor. Dolunayın etkileri de bu arada çalışacak tabii ki. İşte bir eşle ilgili konu olabilir, evlilikle ilgili yani konular. Ondan sonra ayrılık olabilir. Burada bazı tamamlanmalar yaşıyorsanız eğer. Artık hani ayın fazı da küçüleceği için hafta sonuna doğru burada bazı anlaşmazlıkları anlaşmaya çevirebilirsiniz. Çünkü Merkür'ün retrosu da artık Başak'a geçiyor. Cuma günden itibaren daha verimli sizin için çalışacağını söyleyebilirim. Ve bu hafta şu da sizin için faydalı olacaktır. Şimdi Güneş hala Başak'ta burcunuzda. Ve pazartesi günü Güneş ve Plüto arasında güçlü ve destekli bir açı oluşuyor. Bu mesela çocuğunuz veya aşk hayatı, finansla ilgilenen bir Başaksanız, para piyasaları ile ilgileniyorsunuz. Oralarda satışlar yapıyorsunuz. Bazı gelirler elde ediyorsunuz. Bakın güçlü olabilir. Burada çok sürpriz olacaktır. Sürpriz kazançlar getirecektir size. Bunlar gerçekten güçlü olacak. Çünkü Salı günü de benzer bir etki var. Çünkü hani Venüs, Güneş hepsi Başak Burcu'nda ve Uranüs'ten bir destek alıyor. Mesela diyelim ki falanca yerde bir mirasçı çıktı size. Yani miras geldi çıktı. Mucizedir ya bu ama gerçek olabilir. Yani bir sürpriz bir para, sürpriz bir misafir, sürpriz bir teklif, sürpriz bir seyahat, eğitim bunların hepsi olabilir. Yani bu hafta sizin için özellikle ilk yarısı bence çok mükemmel olacağını söyleyebilirim. Evet çarşambadan itibaren ise biraz daha Cuma gününe kadar olan süreçte Ay Aslan Burcu'nda biraz daha manipüle hani durgun, içe dönük bir iki gün geçirme ihtimaliniz var. Bunun yanı sıra da tabii biraz endişe, kaygı, huzursuzluk, zaman zaman karamsarlık. Aslında belki de hiç gereği olmayan şeyleri bazı durumlarda mesela aklımızda, kalbimizde büyütürüz ya. İşte böyle durumlar olma ihtimali var. Fakat Cuma günü ilk yarısından itibaren artık Ay burcunuza geçecek. Başak Burcu'na geçecek. Tabii şimdi Cuma günü Venüs orada, Merkür Retrosu artık Başak Burcu'na geçmiş olacak. Ve bu hayatınızda bazı çarkları harekete geçiriyor ki şöyle özellikle bazı Başaklar biraz retrolardan dolayı biraz geçmişle bağlarını hani koparmaya ne kadar çalışsalar da oraya çekilebilirler açıkçası. Bazı hesaplaşmalar, yüzleşmeler, yarım kalmış konuların tamamlanması ki bu çok iyi gelecektir bu arada. Yani o huzursuzluk, o gerginlik şu anki mevcut hayatınıza olumsuz yansıyordur. Bu fırsat olabilir sizin için. Yani Merkür retro yapması hem ilişkilerinizi şifalandırmak için, geçmişle bağlar kurarak bugünkü yaşamınızda yeni bir rota çizmenize izin verebilir. Tabii ki çok önemli kararlar almayın. Eğer doğum haritanızda Merkür'ünüz retro değilse, mesela Mars'ınız retro değilse, bu alanda ciddi konular dönüyor hayatınızda çünkü. 5 Ekim'i bekleyin, Merkür retrosu bitsin ki orada herhangi bir karma yaratmış olmayın hayatınıza. Yani yeniden başa dönecek, kilitlenecek ve sıkışıp kalacak enerjiler yaratmamak için sevgili Başaklar.
Ve zaten pazar günü akşam saatlerine kadar da önemli görüşmeler, konuşmalar ve düşünceleriniz de çok hızlı olacak. Çok geçmişe dönük gelecek, yani geleceği planlarken hep geçmişten ilham alacaksınız. Hep geçmişle ilgili bazı kıyaslamalar içinde olacaksınız. Dönemsel olarak olabilir, parayla ilgili olabilir, kazançlarla ilgili mesela ya da bir ilişkiyle ilgili de bazı kıyaslamalar içine girebilirsiniz. Zihin bunu yapar. Çok da normal yapması. Önemli olan düşüncelerimizi serbest bırakmak aslında diyebilirim. Çünkü pazartesiden itibaren, yani hafta sonu itibaren bu enerji de sizde değişmeye başlayacak. Mutlu bir hafta diliyorum kıymetli Başaklar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Terazi ve yükselen burcu terazi olan dostlar, mutlu bir hafta diliyorum. Güzel bir hafta umarım olur ve bu hafta Merkür burcunuzda biliyorsunuz terazi burcuna retro yapıyor. Bir haftadan beri retro ve bu hafta Cuma gününe kadar da bu retro sürecek. Tabii terazi olunca düşünceler, kararsızlıklar, iki arada gidip gelmeler, en çok da bu hayatınızdaki önemli geçmişte yaşanan ilişkilerle ilgili olacağını ya da olduğunu söyleyebilirim ve bu hafta sonuna kadar da bu sürecek. Buraları telafi etmek, geçmişte kalan, arkamızda bıraktığımız insanları, işte ilişkimiz olan, bağımız olan insanlarla bir takım diyaloglar içerisine gireceğiz. Hatta geri dönüşler olma ihtimali çok fazla. Belki de siz düşüncelerinizi, fikrinizi değiştireceksiniz. Böyle bir kendinize bir şans daha vermek isteyeceksiniz. Böyle de olma ihtimali var. Ve onun yanı sıra tabii ki Venüs şu an hala Güneş'le birlikte Başak Burcu'nda. O da biraz sizi geri plana atıyor. O kararsızlık kısmında. Yani şimdi Güneş de tabii ki 12. evinizde. Biraz alt benliği, düşünceleri, kaygıları da aslında arttırmış olabilir. Hani gelecek planları yaparken hayatınızla ilgili. Şimdi çünkü Jüpiter çok önemli bir alandan geçiyor sevgili teraziler. Yani ortaklı işler, evlilik, hayat arkadaşı, partnerler alanınız en çok aslında hayatınızda yer tutuyor şu anda. Ve orada bir beklenti içindesiniz. Orada bir şeylerin iyileşmesini, yenilenmesini, düzelmesini bekliyorsunuz belki de. Hiç merak etmeyin. Cuma gününden itibaren Güneş artık burcunuza geçiyor sevgili teraziler ve bir ay boyunca da sizin için parlayacak. Şimdiden tüm terazilerin doğum günü kutlu olsun. Evet, Cuma gününden itibaren Güneş'in buraya geçmesiyle gündemde bu geçtiğimiz en çok bir ayda, 1,5 ayda sizi sıkmış, yormuş, biraz karamsarlığa sürüklemiş konulara aydınlıklar gelecek. Çözümler bulunacak, orada yeni girişimler olacak, daha net olacaksınız, daha böyle huzur içinde olacaksınız. Çünkü önünüzü görmek için fırsatlar gelecek, daha o zihninizdeki dağınıklıklar gidecek sevgili teraziler. Ve burada şunu da söyleyelim ki tabii ki şimdi retro Merkür Cuma günü o da Başak Burcu'na geçecek. Yani o geri plan enerjiler bu sefer retro Merkür'le biraz çalışmaya başlayacak. Bu tabii aslında fiziksel ve ruhsal sağlığımız, mesela biraz daha böyle eğitim, ruhsal şifalanmalar getirebilir. Orada çalışmalar yapmak çok faydalı olacaktır. Zihninizi dinlendirebilirsiniz. O susmayan sesler biraz yavaşlayabilir. Daha iyi görebilir, daha iyi konsantre olabilirsiniz. Çözüm bekleyen ya da karar vermeniz gereken tüm konularla ilgili. Şimdi haftaya baktığımızda, şimdi pazartesi, salı Ay Yengeç Burcu'nda biraz ebeveynlerle sanki ilgileniyorsunuz. Hastane işleri, doktor işleri veya çalışan bir mesela teraziyseniz iş yerinde bazı durumlar olabilir. Yenilikler, değişimler, yeni anlaşmalar veya süren konularda bazı ilerlemeler kaydediyorsunuz. Ve bu hafta Uranüs'ün Venüs'le olan üçgeninden sürpriz bir maddi kazanç sağlamak veya bir ilişkide önemli bir duyum almak mesela burada sizi sevindirebilir ve aynı zamanda Plüton'un da bu hafta Güneş'le güzel bir etkileşim var. Mesela aile büyüklerinizden beklediğiniz o nasıl diyelim destek, mesela bir güvendiğiniz birisi ailenizde varsa
Anne, baba, abi, kardeş veya kan bağınız olmaz ama gerçekten aileden biri gibi olan birilerinden de olabilir. Önemli bir destek alıyorsunuz. Burada şu an yaşamış olduğunuz alanlarda, mesela evinizde diyelim ki bir değişim varsa ve sık sık bu değişiyorsa, orada bir köklenme istiyorsunuz ama bir türlü köklenemiyorsanız mesela, bunlarla ilgili olabilir, aslında sizi sevindirecek de gelişmeler olma ihtimali var. Çarşambadan Cuma gününe kadar ise daha keyifli bir süreç. Hani Ay Aslan Burcu'na geçecek, tam sosyal çevrenizin görünür olduğu bir alanda tabii. Bu çocuklarınız, aşk hayatınız, arkadaşlarınız, sosyalleşmek, mesela bir yerlerde oturmak, gezmek, kültürel bazı bilgi edinme zamanları da olabilir. Aynı zamanda şans evidir. Daha şanslı olacağınız bir iki gün. Evet, Cuma günden itibaren ise Ay artık Başak Burcu'na geçecek. Tabii ki Merkür de oraya geçiyor. Artık Venüs de hala orada. Bu üçü Pazar günü akşam saatlerine kadar biraz düşündürücü olacak sizin için. Bir şeyleri çok düşünürsünüz. Biraz daha böyle ileriye doğru planlar yapmak için sanki geçmişte bazı şeyleri önce aklınızdan, belki hayatınızdan çıkarmanız gerekiyor gibi düşünebilirsiniz. Veya ruhsal bir arınma, bir temizlik, böyle bir meditasyon yapma olasılığınız da olabilir. Çünkü 6. evinizde bir balık dolunayı yaşandı. Balık şifadır. Akışta kalmaktır. Tabii ki tam karşısında da böyle bir hafta sonu olunca bazı şeyleri geride bırakmak için fırsat olabilir ve bu tamamıyla duygu ve düşüncelerinizle ilgili olacaktır. Bir şeyi burada bıraktığınızda, bitirdiğinizde buradan da gidecektir. Sevgili arkadaşlar, özellikle terazi burçları için önemli bir hafta gerçekten. Farkında olursanız birçok konuda şifalanacağınızı söyleyebilirim. Çalışan teraziler için de bir şey söyleyeyim. İşle ilgili konularda da çok güzel tamamlanmalar yaşayacaksınız. Sağlıkla ilgili konularda yine gerçekten özellikle bir sonuçlanma geliyor diyebilirim. Ama hafta sonu Neptün Venüs karşıtlığı var burada. Bu aksta. Direkt sizi ilgilendirmese de kardeşleriniz, çalıştığınız yer, böyle sevdiğiniz insanlar gibi alanlarda bazı bir takım laflar, böyle dedikodular falan biraz canınızı sıkabilir. Sevgili teraziler, mutlu bir sene diliyorum, mutlu bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için de teşekkürler. Akrep ve yükselen burcu akrep olan dostlar, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Evet, bu hafta sizi neler bekliyor? Öncelikle şunu hatırlatalım tabii ki. Mars ikizler burcunda, çünkü yönetici gezegeniniz. Ve sizi halen daha parasal anlamda kurcalıyor, yoruyor. Orada mücadele veriyorsunuz, vereceksiniz de bu arada. Özellikle ortaklı işlerinizde, ödemeler kısmında, işte vergiler, sigortalar, faizler vesaire, bu alan bu haftada hala aktif olmaya devam edecek. Diğer bir konu ise Merkür'ümüz retro, terazi burcunda ve Cuma gününe kadar da terazide olacak ve Cuma günden itibaren artık Başak Burcu'na geçecek ve sizin o alt beyninizdeki, alt zihninizi rahat bırakacak. Öyle söyleyelim. Pazartesi ve Salı sizin için güzel bir başlangıç. Çünkü Ay Yengeç Burcu'nda, su grubunda, size destek olan bir alanda. Aynı zamanda bir dolunay yaşandı su grubunda, Balık Burcu'nda, onun da etkisinin aktif olduğu. Biraz gezi, seyahat planları, ondan sonra eğitimle ilgili konular olabilir. Hukuki süreçler varsa hayatınızda bunları da çalıştıracaktır. Tabii ki ilişkilerle ilgili de güzel neticeler olabilir. Hatta bir seyahat planı sevdiğinizle, işte sevgiliniz, eşiniz olabilir, flörtünüz ya da olabilir. Onunla güzel bir mesela diyalog içinde olabilirsiniz. Pazartesi, Salı gerçekten sizin için güzel olacak. Aynı zamanda da tabii ki şimdi Uranüs'ün Venüs'le bir güzel bir açısı var. Salı günü kesinleşiyor. Bu da sizin ilişkiler alanınızda gerçekleşiyor. Sosyal çevrenizden, eşinizin sosyal çevresi de olabilir. Çocukları olan mesela akrepler, çocukları ile ilgili, onların özel hayatları ile ilgili güzel gelişmeler duyabilirler. Sevindirici sonuçlar olabilir. Mesela evliliğinde problem yaşayan veya ortaklı bir işiniz var, sıkıntılarınız var. Oraya destek olacak bir açı mesela.
Burada da bunu Venüs de çünkü orada hala, Güneş de orada. Dolayısıyla sosyal anlamda da destek geldiğini söyleyebiliriz. Evet, haftanın ortasında yani çarşambadan cuma gününe kadar ise gerçekten önemli bir hafta olacak. Mesela gelecekle ilgili bir planınız var. Diyelim ki önümüzdeki ay için bir plan yaptınız. İşte bu planlarınızı hayata geçirmek için. Mesela planınız hangi alanda olacaktır? Mesela şöyle baktığımızda işle ilgili bir planınız var. Yeni bir başlangıç yapacaksınız. Veya bazı şeyleri artık böyle karara bağlamanız gerekiyor. Mesela iş konuşuluyor, bir teklif var veya bekliyorsunuz böyle bir teklif. İşte çarşambadan cuma arası bu konularla ilgili düşünce ve fikirleriniz gündemde olacaktır. Ve tabii bu biraz evinize, işte aile içinde birlikte yaşadığınız insanlara da onların fikrini almak, onlarla bir şeyleri paylaşmak anlamında da bence olumlu olabilir ki bunu yapın lütfen. Yani hani fikir alışverişleri her zaman bizim göremediklerimizi bir başkasının görmesiyle bize çok önemli faydaları olabilir. Yani akrepler çok bunu yapmayabiliyorlar bazen, hani daha böyle içlerinde kendi başlarına halletmeyi sevdikleri için ve o güçleri de var doğrusu. Ama yine de bu bence bu sefer böyle olmasın diyorum. Ve tabii ki yine özellikle kariyer, iş, statü dedik. Şimdi Jüpiter'e de desteği olacak çarşamba, perşembe günü ayın. Buradan ya da sağlıkla ilgili bir gelişme bekleyen bir akrepseniz mesela, işte sağlıkla ilgili bir sorunuz var, kimse bilmiyor. İşte söylemiyorsunuz, neticeyi bekliyorsunuz. Ondan sonra söyleyeceksiniz. Burada güzel bir gelişme oluyor işte. Bir şifalanma oluyor. Sevindirici bir gelişme olacak. İster sağlık olsun, ister iş anlamında olsun, isterseniz mesela çok sevdiğiniz bir evcil hayvanınızla ilgili olsun. Sevindirici haberler, güzel gelişmeler olacaktır. İşle ilgili de bence memnun edici sonuçlar olma ihtimali var açıkçası. Evet, cuma gününe geldiğimizde şimdi retro Merkür'ümüz artık Başak Burcu'na geçiyor ve Güneş de Terazi Burcu'na geçiyor. Şimdi Güneş'in Terazi Burcu'na geçiyor olması demek, o sizin bir aydan beri zihninizde büyüttüğünüz ya da bir ay demeyeyim de son 15 gündür mesela o çok durmayan düşünceler var ya, onlar biraz sakinleşmeye başlıyor artık. Oraya bir çözüm getirecek. Çünkü burada yeni ay ve dolunay aynı zamanda önümüzdeki bir ay içerisinde yaşanacak, yani cuma günden itibaren. Aslında bazı karanlıkta kalmış konuları aydınlatacak Güneş. Parlatacak. Çözümsüz sandığınız bazı işlerinizin hiç de öyle olmadığını gösterecek size. Neticeler alacaksınız. Mutlu da olacaksınız sevgili akrepler. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu arada tabii ki Merkür Retrosu Başak'a geçtiği için bu hafta Cuma'dan itibaren ay da oraya geçtiği için sosyal çevrenizde inanılmaz bir hareketlilik oluyor. Mesela görüşmediğiniz biriyle görüşebilirsiniz. Aranızda kırgınlık olmuş bir arkadaşınız, sevdiğiniz birisi, onları tekrar görme ya da o kırgınlıkları konuşma, barışma, yani böyle talepler de olabilir. Gerçekten sosyal çevrenizdeki gelişmeleri bu hafta özellikle iyi değerlendirin. Güzel sonuçlar da alınabilir açıkçası. Doğum haritanız tabii buna izin veriyorsa. Hani Merkür Başak Burcu'nda boşuna burada retro yapmıyor. Demek ki burada bir sorun var. Burada bir durup düşünülmesi gereken sizin için önemli kişiler var. Böyle de düşünün yani. Değerli olacak, önemli olacak sevgili akrep burçları. Zaten pazar akşamına kadar da bu etki sürecek. Pazar akşamından sonra artık ay da Terazi Burcu'na geçecek. Ve gelecek hafta sizin için bambaşka bir enerjiyle geri döneceğiz. Güzel, sağlıklı, başarılı bir hafta diliyorum. Ama mutlaka bir derdinizi, bir fikrinizi paylaşmanızı, destek almanızı tavsiye ederim. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Yay ve yükselen burcu yay olan kıymetli dostlar, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Bu hafta balık burcunda yaşadığımız dolunayın etkileri sürecek. Hani başlıca temel konunuz aslında yaşadığınız yeri ilgilen. Çünkü orada bir dolunay oldu. Aileyi ilgilendiren konular. Olma ihtimali yüksek. Merkür Retrosu Terazi Burcu'nda sürüyor. Sosyal ilişkilerinizi hayata geçirdiniz. Orada geçmişte yaşanan konular, bazı işte ilişkilerimizdeki sorunlar olabilir. Eski arkadaşlar, dostlar.
onlarla ilgili gelişmeler yine bu haftada Cuma gününe kadar özellikle gündeminizde olacak. Tabii Güneş, Venüs, bunların hepsi Başak Burcu'nda ve kariyer evinizde. Demek ki işiniz, aileniz, aileyle ilgili ve mesleki konularla ilgili gelişmeler yine bu hafta sürecek ama en çok ne zaman tetiklenecek? Cuma günden itibaren. Evet, Cuma günden itibaren daha çok hani bu alanda karar vermeniz bir durum varsa, ki ayın fazı da tamamlanma fazına gidiyor. Dolunaydan sonraki fazı ve sizin için de önemli olduğu için burada bazı sonuçlanmalar yaşanabilir. Mesleki anlamda da olabilir bunlar. Evle ilgili, yerleşim yeriyle ilgili olabilir. Orada bazı değişimler, belki de ebeveynlerle ilgili bazı durumlarda olma ihtimali var. Şimdi pazartesi ve salı günü biraz böyle sanki ödeme kısımları hayatınızda, hani fatura, borç, vergi vesaire, işte bazı hukuki süreçlerden gelebilecek beklediğiniz veya ödenmesi gereken paralar, paylaşılan kaynaklar, eş veya partner ilişkileri veya ortaklı işlerde bazı yol ayrımları vardır mesela, diyelim ki işte orada da bir maddi kaynak gerekiyor olabilir. Oradan da bir durum var, yani böyle bir durum varsa hayatınızda, çünkü hani Mars da biraz ilişkiler alanınızda, orayı biraz karıştırıyor açıkçası. Orada mücadele veriyorsunuz. Özellikle mesela evliliklerde de, bu ortaklı işlerde de yorucudur Mars'ın buradan geçmesi. Dolayısıyla biraz bazı şeyleri hani bitirme yoluna, işte bunu artık ayıralım, ben artık dayanamıyorum, işte yoruldum gibi düşüncelere de götürebilir. Özellikle ortaklı işlerde bu daha güçlü ihtimal gibi. Çünkü buranın yönetici gezegeni Merkür ve şu an retro. Cuma gününe kadar da bu ilişkilerle ilgili konularda biraz daha böyle gündemimizi zorlayacak. Çarşamba ve Cuma arası Ay Aslan Burcu'na geçecek. Biraz daha rahat bir enerji var. Daha destekleyici. Sizi sevgili yaylar, ateş grubundaki yoğunluk artıyor tabii. Daha keyifli, araştırmacı, öğrenimle ilgili, bir şeyleri öğrenmekle ilgili mesela başvurular yapmak için, kültürel konular, seyahatler, hukuki süreçler bu arada çarşamba, Cuma günü de gündeminizde olacaktır. Hatta sürpriz bazı gelişmeler de olabilir. Şimdi bu haftanın güzel bir yanı da Uranüs ve Venüs arasındaki üçgen açı iş alanından size gelecek. Veya mesela hiç beklemediğiniz salı günü özellikle bu aktif. Sağlıkla ilgili güzel bir gelişme. Bir hayatınızdaki kadın figürün, bir amir olur, yanınıza çalışan biri olabilir. Onların mesela bir başarısı taçlandırılabilir. Hani bir ekip çalışmasına verilen değer burada öne çıkacaktır. Böyle bir durum var. Tabii ki Güneş hala burada Cuma gününe kadar, dediğim gibi bazı işle ilgili de sonuçlanmaları getirecek. Şimdi Cuma günden itibaren Merkür Başak Burcu'na geçiyor Cuma'dan itibaren ve tabii ki Ay da Başak Burcu'na geçecek ve Cuma'dan Pazar'a kadar olan süreçte aslında daha net bir projektör sanki buraya tutulacak. Konuları ailenize taşıyorsunuz. Gündeminizde olan mesela çözüm bekleyen konular, köklü konular olur genellikle bunlar. Sadece sizi değil, ailenizi, çalışıyorsanız iş yerindekileri veya bir işiniz varsa tüm çalışanları ilgilendiren önemli kararlar, önemli görüşmeler, gelişmeler sonuç verebilir. Özellikle Cuma'dan itibaren de biraz geçmişe de dönecek burası. Statüyle, kariyerle ilgili bazı konularda da tekrar bir değerlendirme sanki yapacaksınız. Belki eski işinize dönme veya oradan bir teklif veya önceden birlikte bir şeyler yaptığınız bazı ortaklarınızla veya iş anlaşmaları varsa, işte bunun gibi konular, işte bazı projeler de olabilir bu. Bunları değerlendireceksiniz. Sonuç olarak Pazar günü de Neptün'le Venüs'ün bir karşıtlığı var. Şimdi burada önemli kararlar vereceksiniz. Yani sizin hayatınızın temel yapı taşları ile ilgili olacak. Dolayısıyla Merkür retroya, bence eğer doğum haritanız buna izin vermiyorsa, yani bir Merkür'ünüz retro değilse mesela 5 Ekim'i bekleyin, çok önemli bir karar vermeden önce. Yani Merkür retrosunda burada ciddi bir karar vermek sonradan pişman olacağınız diyebiliriz.
çok uzun vadelere yayılacak, sonuçlanması çok zaman alacak, sizi biraz yoracak ve vaktinizi alacak durumlar getirebilir. O yüzden doğum haritanıza bir bakın tabii. Belki de böyle bir durum olmayacaktır. Derece olarak da etki almıyor da olabilirsiniz. Hiç böyle bir şey de yaşamıyor da olma ihtimaliniz var tabii ki. Ama genel olarak da gerçekten işiniz, mesleğiniz, aile içindeki kişiler böyle çok görünür olacaksınız. Yani çok göz önündesiniz. Ve bu göz önünde olmanın da tabii ki bir karşılığı olacaktır. Mutlaka bir nedeni vardır. İnşallah güzel gelişmeler hayatınızda yer tutar. Yani hayatında en önemli kararları verecek burçlardan bir tanesi sevgili yaylar sizsiniz. Umarım her şey yolunda ve istediğiniz gibi gider. Mutlu haftalar ve izlediğiniz için teşekkürler. Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan sevgili dostlar, mutlu haftalar diliyorum. İlk önce şununla başlamak istiyorum. Tam hayatınızın merkezinden bir Merkür Retrosu geçiyor. Terazi burcunda sürüyor şu anda. Cuma gününe kadar sürecek. Cuma günü Başak burcunda gerilemeye başlayacak. Dolayısıyla sizin tüm böyle yaşam hikayeniz sanki film şeridi gibi gözlerinizin önünden, düşüncelerinizden geçiyor olabilir. Çünkü hani hayatınızın merkezi orası sizin. Dolayısıyla da yaşadığımız dolunay, balık dolunayı hani direkt sizi ilgilendirmiyor. Çok da ciddi bir gündeminiz olmayacağını da düşünüyorum hayatınızla ilgili özellikle. Fakat haftanın ilk 2 günü burada bazı yeni gelişmeler olma ihtimali var. Mesela ay ilişkiler evinizden geçecek pazartesi ve salı günü. Mesela evli olanlar eşleriyle ilgili bir takım yenilikler, gelişmeler, iş anlaşmaları, yeni bir mevzu hakkında bir fikir birliğine varmak, mesela projeler, evraklı işler, devlet dairesiyle olan kurumsal konular ve tabii bunlar aileyi de ilgilendirecektir. Burası çok güçlü olacak ve bu haftanın ilk 2 günü burada sürpriz gelişmeler olacak. Aslına bakarsanız Venüs, Güneş şu anda Başak Burcu'nda ve sizin bu hukuki süreçlerinizle olan kısmı aydınlatıyor. Yani Cuma gününe kadar da sürecek. Ben diyorum ki burada bir neticelenme olacak. Mesela yurt dışından bir şey bekliyorsunuz. Bir haber, eğitim olur, işle ilgili bir konu olabilir, bir seyahat olabilir. Buradan çok değerli bilgiler gelecek. Değerli sürpriz haberler alacaksınız. Öyle söyleyelim. Bunlar kariyer ve statüyle ilgili de olabilir. Bir iş anlaşması da olma ihtimali var. Ama tabii yaşamınızı ilgilendiren diğer konularda da uzak bir mesafeden beklediğiniz bir karar, bir konu gündeminize böyle sürpriz bir şekilde düşecek ve çok mutlu olacaksınız değerli oğlaklar. Ve onun yanı sıra önemli bir etki daha var mesela pazartesi günü. Bu da sizi çok ilgilendiriyor. Güneş-Plüto arasında bir üçgen gerçekleşecek. Mesela 26-27 derecelerde yükseleni olan bir oğlaksanız mutlaka etki alıyorsunuz. Veya mesela 9. evinizin girişi bu derecelerde ise gerçekten çok sürpriz haberler alabilir. Güçlü bir mesela şöyle olabilir. Vizeye başvurdunuz, işte Amerika'ya gideceksiniz diyelim işte veya herhangi bir ülkeye, vizenin olumlu sonucunu alabilirsiniz. Veya bir hukuki sürecin sizin için olumlu etkileri gündeminize gelebilir. Bir para gelebilir, güzel bir anlaşma, bir okuldan bir davet mesela yine yurt dışı ile ilgili ve üniversitelerle de ilgilidir. Hani genç oğlak arkadaşlar burada güzel gelişmeler bekleyebilirsiniz gerçekten. Sürprizler olacak bu alanda. Çünkü Venüs'ün Uranüs'te de etkileşimi olduğu için hem aşk hayatınızda hem de özel işlerinizde bence çok bu haftanın şanslarındansınız sevgili oğlaklar. Şimdi çarşamba günden itibaren ise biraz daha hani böyle faturalar kısmı, vergiler, sigortalar, devlet daireleri, işte evraklı işlerimiz, kurumsal yerlerdeki konular gündemimizde yer tutabilir. Bu arada bazı mesela finansal konularla ilgilenen bir oğlaksanız kazançlarla ilgili mesela işte para piyasaları işte veya bazı işte kağıtlarla ilgileniyorsanız burası da çalışabilir çarşamba ve cuma arasında. Biraz dikkatli de olmak gerekiyor ama
hani bazı zorluklar da getirme olasılığı aslında var diyebilirim. Evet, Cuma gününe geldiğimizde önemli bir süreç başlıyor. Tüm Oğlak burçları. Güneş tam teraziye geçmesiyle önümüzdeki bir ay boyunca beklediğiniz sonuçlanmalar, istediğiniz değişimler, beklediğiniz bazı mesela fırsatlar diyelim, hayatınıza birer birer önümüzdeki bir ay boyunca gelmeye başlayacak. Çünkü iş değiştirmek isteyen bir mesela oğlaksanız burada bir fırsat gelecek mesela. Önemli bir ortaklık projesi gelebilir. Taşınmak istiyor, ev almak istiyor ya da o anlamda bir gayrimenkulle ilgili gelişmeler içinde yine Cuma günden itibaren de bazı gelişmeler bekleyebilirsiniz. Ve artık Venüs tabii ki ve Merkür artık Başak Burcu'na geçtiğine göre şöyle bir durum olacak. Önceden ziyaret ettiğiniz bazı yerlere tekrar gidebilir, ziyaret edebilirsiniz. Dediğim gibi hukuki süreçler olma ihtimali var. Felsefi konular, farklı kültürler, farklı kültürden gelen konular, mesela bu işte olur, özel hayatta olur. Burası oldukça güçlü olacak. Çünkü Merkür burada eskileri tazeleyecek. Hani retro yaparak. Özellikle mesela bir ilişkiniz var. Bir iş bağlantısı da olabilir bu arada. Bazı işte turistik bir amaç da olabilir. Bu ticari bir amaç da olabilir. Buralar da tekrardan aktifleşecek. Yalnız hafta sonu cumartesi ve pazar günü etkili olan bir Venüs-Neptün karşıtlığımız var. İşte bu hani ticari konu dedim, eğitim dedim veya bu alanda mesela önemli bir karar gerekiyorsa eğer ki gerekecek gibi duruyor. Bir yere gitmek, gelmek olabilir, bir başlangıç yapmak olabilir, bir ziyaret olabilir ya da bir şeyin mesela iptali veya yeniden aktifleştirme. Ama bu önemliyse eğer lütfen 5 Ekim'e kadar bekleyin eğer çok aciliyeti yoksa. Çünkü Merkür Retrosu burada bazı yanıltıcı durumları getirebilir. Çünkü Merkür'ün burada retro yapması aynı zamanda Neptün'ün Venüs'te karşılık yapması da dalgınlık, hatalı kararlar, yanılgılar aslında ya da diyelim getirme olasılığı var. Ona biraz dikkat etmekte yarar var sevgili oğlaklar. Ama genel olarak sizi destekleyen, besleyen, özellikle haftanın ilk yarısında girişimlerinizin arkasında durabilecek gücü bulabilirsiniz. Güzel bir gökyüzü, sizi destekleyen bir gökyüzü var. Evet, mutlu haftalar diliyorum. İzlediğiniz için de teşekkürler. Kova ve yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar, mutlu haftalar diliyorum sizlere de. Evet, bu hafta Mars'ımız İkizler Burcu'nda, ilişkiler evinizde hala seyahatini sürdürüyor. Merkür Terazi Burcu'nda retro, seyahatler, farklı kültürler, eğitimle ilgili konular, bazı davalar veya kayıplar da olabilir. Orayı aktifleştirdi. Bazı seyahatlere çıkmış olabilirsiniz ve bu hafta Cuma gününe kadar da o eskiye ait konuları gündeminize getirebilir. Ve onun yanı sıra da bu hafta önemli olacak bir değişimimiz tabii ki Cuma günü artık Güneş Terazi Burcu'na geçiyor. Başak Burcu'ndan ayrılarak. Dolayısıyla Cuma günden itibaren en çok sosyalleşecek, en çok seyahat edecek, en çok işlerle ilgili gelişmeler yaşayacak burç. Siz kovalarsınız çünkü artık Güneş teraziye geçecek ve hava grubunda, dolayısıyla sizi de olumlu etkileyecektir. Hayatınızda bir şeyleri yoluna sokmak için fırsatlar getirecek bir zamanı başlatacak. Şimdi bu hafta özellikle önce ilk 2 günü söyleyelim. Tabii burası Ay Yengeç Burcu'nda biraz sağlıkla ilgili sanki gündemler oluşabilir. İşle ilgili. Yanınızda çalışan insanlar veya birlikte çalıştığınız ekip arkadaşlarınız, onların özel hayatları, onların aileleri ilgili konular vesaire böyle daha çok gündeminizde olacaktır. Ve bu görünüme göre de mesela Venüs ve Uranüs'ün güzel bir açısı var. Bugün Salı günü özellikle gerçekleşecek. Şimdi Güneş ve Venüs kazançlarınız, paylaşılan kaynaklarınızın bulunduğu alanda ve Cuma günden itibaren Merkür de oraya geçecek. Hani retro olarak geçecek tabii ki, geriliyor şu an çünkü hala. Şimdi burası oldukça enteresan bir görünüm oluyor. Sevgili kovalar. Şimdi Dolunay para hanenizde olmuştu. Dolayısıyla bu hafta sonundan itibaren
sizin elinize bazı paralar geçebilir. Bir şeyi satmak, paraya çevirmek. Geçen haftaki burç yorumlarında da söylemiştim. Ama Cuma günden itibaren burası çok daha güçlü olacak. Bir ödemeyi eskiden mesela kalmış bir şeyi kapatmak, bir borcu kapatmak. Bir kredi, bir borç veya mesela elinizde bir malınız, bir mülkünüz var. Onu paraya çevirmek. Bunlar mesela şey de olabilir, mirasa giren konular. İşte daireniz, bir şeyiniz, bir gayrimenkulünüz vardır. Onu satıp işte çocuklarınız vardır, paylaştıracaksınızdır. Veya kendinize ait bir mülkün diyelim ki alınması olarak da düşünebilirsiniz. Hani sizin değildir ama sizin olacaktır artık. Böyle de düşünme ihtimaliniz var. Kaybettiğiniz bir şeyi geri almak olarak yani değerlendirebilirsiniz. Yani hakkınız olanı diyelim. Ve evet, pazartesi, salı işle ilgili konular çalışırken çarşambadan itibaren cuma gününe kadar biraz ilişkilerinize yoğunlaşacaksınız. Çünkü Ay Aslan burcunda olacak. Ortak işler, evlilikler, hayat arkadaşları, iş projeleri, büyük hukuki süreçler varsa mesela aklınızda hep vardır ama bir türlü yapmamışsınızdır mesela. Böyle gelişmeler, bunlarla ilgili konular olurken Cuma'dan itibaren biraz önce dediğim gündemler oluşuyor. Artık tabii Güneş teraziye geçiyor. Ay Cuma günü itibaren Başak Burcu'na geçiyor. Bu 8. eviniz çok yoğun. Cuma günü bir para trafiği var. Bir ödemeler olacak. Bir yatırım olabilir bu. Sürpriz bir şey alırsınız mesela. Bu ne olabilir başka? Hayatınızdaki kadınlar, çocuklarınız, eşiniz olabilir. Onları ilgilendiren alanlarda da olabilir bu arada. Enteresan gelir ve gider dengesinde bir değişim var. Sevgili kovalar, umarım her şey istediğiniz gibi olsun ve pazar gününe kadar da burası güçlü. Tabii Merkür Retrosu burada devam edecek 5 Ekim'e kadar. Buradaki önemli alışverişlerinizi eğer varsa 5 Ekim'den sonraya imza, karar için bırakmanızı öneririm. Çünkü retro, hani Merkür Retrosu bitsin ki burayı bir rahat bıraksın. Siz de daha doğru görün bir şeyleri. Şimdi burada bir de hani Neptün'ün Venüs'e karşıtı da olacağı için hafta sonunda biraz kafaları karıştırabilir. Yani aklınızı karıştıracak durumlar olabilir. Aklınıza yeni şeyler gelebilir. Sonradan gelir ama hani bir şey imza atarsın, onu sonradan hatırlarsın. Gözünden kaçar. Yani benzer konular olabilir. Tabii doğum haritanız etki alıyorsa belki de etki almıyor ve bunların hiçbirisini olumsuzluk olarak yani yaşamayabilirsiniz diyebilirim. Bu hafta önce işiniz, sağlığınız, sonra ilişkileriniz, ortaklı işleriniz ve sonra da paylaşılan kaynaklarınız gündeminiz olacak. Muhtemelen bir şey paylaşırsınız. Bir para olacak bu. Bir maddi değeri olan bir şey olacak. Bu eşten de olur. Ebeveynlerden de olabilir. Bir gayrimenkulün satışı ya da alımı olarak da değerlendirebilirsiniz. Beklediğiniz bir şey aslında. Yani bu yeni bir şey değil. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Balıklar ve yükselen burcu balık olan dostlar, mutlu bir hafta diliyorum sizlere de. Evet, balık burcunda bir dolunay yaşadık ve birçok balık, özellikle yükselen balıklar önemli konularla ilgileniyorlar ve bu hafta da ilgilenmeye devam edecekler. Hayatlarında bazı düzenlemeler, yenilikler, sonlanmalar, başlangıçlar gibi önemli değerler var. Tabii bir dolunay olunca özellikle burç üzerinde tabii bu aslında yılı bile etkileyebilir. Yani yaşayacakları yıl boyunca da etkili olabilir. Şimdi bu hafta Merkür Retrosu Cuma günden itibaren ilişkiler alanınıza geçecek. Yani Başak Burcu'na geçecek. Cuma günü itibariyle Ay da orada, Venüs de orada. Bu da şu anlama geliyor. Özel ilişkileriniz, ayrıldığınız eşiniz olabilir, eşiniz, sevgiliniz, hayat arkadaşınız, bazı ortak işler, bunlar çok gündemde olacak. Hafta sonundan itibaren aslında burası en yoğun etkiyi aldığı için Cuma gününden itibaren diye söylüyorum ve sonuçlanmalar var sevgili balıklar. Şimdi ayın fazı da küçülüyor. Burcunuzda bir dolunay yaşandı. Hafta boyunca ay yavaş yavaş küçülecek ve orada bize biraz daha aydınlanma getirecek. Fark edeceksiniz. Mesela beklediğiniz bir şey olabilir. Bu geçmişi çok kurcalayacak.
İlişkinizle ilgili geçmişi, ilişkinizin geçmiş background'una aslında bakacaksınız diyebilirim. Orada hak edişler varsa mesela onlar ortaya çıkacaktır. Biraz aklınız aslında daha çok orada çalışacak, fikir ve düşünceleriniz. Diğer yandan, yani öte yandan ise sanki evinizi, ailenizi, yaşadığınız yeri ilgilendiren de bazı gelişme ve konular ana sebebi olacak konunun. Mesela bir ev var, bir yaşadığınız yer var ve oranın bazı mirasçıları var. Veya evinizde bir değişim var, bir değişim yapmak istiyorsunuz ya da yaptınız. Beklediğiniz gibi olmadı, bir şey daha gerekli sanki, bir mücadele içindesiniz. Bir borç olabilir mesela, evle ilgili, gayrimenkulle ilgili bir paylaşılmış bir şeyin, bir haksızlığın önüne geçmek için uğraşıyor olabilirsiniz. Gerçekten çok yorucudur bu. Çünkü Merkür Retrosu tam karşınızda süreceği için 5 Ekim'e kadar buraya biraz daha dikkat edin. Çok önemli kararlar almayın lütfen 5 Ekim'den önce. Çünkü direkt sizi etkiliyor. Değişken grup burç olduğunuz için Merkür Retrosu 5 Ekim'de bitiyor. Bu alanlarda bir girişim varsa, bir hareket gerekiyorsa, bir eylem gerekiyorsa lütfen bekleyin. Doğum haritanız eğer iyi etki alıyorsa tabii ki yapabilirsiniz ama doğum haritanızı tabii bilmiyoruz. Dolayısıyla da beklemek daha faydalı olacaktır. Görüşün, konuşun, sürdürün, altyapısını hazırlayın, bazı diyaloglar kurun ama jet hızıyla kararlar vermeyin sevgili balıklar. Evet, hafta başına geliyorum. Sonuyla başladım. Hafta başında pazartesi, salı çocuklarınızla ilgili gelişmeler olacak sevgili balıklar. Aynı zamanda aşk hayatı. Mesela genç bir balıksanız zaten hayatında bir flört başlamış olabilir veya başlayacaktır. Hani bir aşk hikayesi doğuyor. Daha orta yaş balıklar için sanki finansal konular gündemde olacak. Para, kazançlar, şans oyunları, efendim mesela para piyasaları. Bu alanlar güçlü. Özellikle çarşamba günden cuma gününe kadar burada hatta bazı kazançlar da elde edebilirsiniz sevgili balıklar. Çünkü ay Aslan burcunda olacak. Günlük işiniz, günlük rutinleriniz devam ederken aynı zamanda çarşambadan sonra bir takım sağlıkla ilgili rutin böyle yani tedaviler olabilir, kontroller olabilir. Burası aktif çünkü. Aynı zamanda da para dedim ya, burada iş hayatı, bazı iş anlaşmaları olabilir. Ayın buraya geçmesiyle tabii ki kariyer evinizi, para evinizi de hareketlendirecek ama cuma gününden itibaren bazı vergiler, sigortalar, borçlar, mesela iş yeriyle ilgili olabilir bunlar. Bunlarla ilgilenebilir. Gündem burada biraz dönecek. Aslında önümüzdeki bir ay boyunca burada dönecek. Onu söyleyebilirim. Ve tabi burada yeni bazı başlangıçlar da bekleyebilirsiniz. Cuma'dan itibaren bir ay boyunca yine sizin için ilişkilerinizden beklediğiniz para, sonuçlanmasını beklediğiniz bir hukuki süreç veya bir malın paylaşımı, eşinizden beklediğiniz nafaka gibi konular, ortaklı işleri de katabiliriz. Buralar çok aktif olacak. Zaten böyle bir durum varsa hiç acele etmeyin. 5 Ekim'den sonra burada zaten bir enerji kendiliğinden akmaya başlayacak. Dolayısıyla ciddi kararlar almak, hani acele etmek boşuna olur. Gereksiz olur. Zaten evren bir plan, bir proje bize hazırlamış olacak. Dolayısıyla akışta kalmak tam da burcunuzun gerektirdiği gibi her zamanki gibi çok daha faydalı olacak sevgili balıklar. Bir de bu hafta sürpriz bize getirecek durumlar, konular var. O da şöyle: Venüs, Güneş hepsi ilişkiler evinizde ve tabii ki Uranüs'e özellikle pazartesi, salı günü hem Plüton'un hem Venüs ve Uranüs'ün üçgenleri var. Aslında burada sürpriz gelişmeler olabilir. Hiç beklemiyorsunuz. Hiç ümidiniz falan yok. Bir ortaklı işinizden bir teklif veya ona benzer bir konu. Bir çocuklarınız veya kardeşlerinizden gelecek güzel bir haber. Yeni bir işe, bir projeye başlamak. Onun için maddi kaynak bulmak. Sürpriz olacaktır bunlar. Ortaklı bir durum da olabilir açıkçası. Balıklar için de önemli bir hafta. Çünkü burcunuzda bir dolunay yaşandı ve bu hafta sonu
bu çözülmesi gereken aklınızda, gündeminizde olan konuları çözüme götürecek bir hafta olacak. Özellikle hafta sonu cuma, cumartesi, pazar en çok bu konuları konuşuyor ve bu konular hakkında da bilgi alışverişinde yapıyor olacaksınız sevgili balıklar. Mutlu bir hafta diliyorum. İzlediğiniz için teşekkürler.